Herkese merhabalar. Bugün sizlerle özellikle kış aylarında pencere tarafından gelen soğuk havalar evimizi ısıtmakta zorlanıyor. E, Pencereye ne gibi uygulamalar yapılır ya da nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları bu videoda anlatmaya çalışacağım. Yani belli başlı 3-4 tane yöntemimiz var. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve bunların nasıl yapıldığına özellikle buna dikkat edin. Yani belli bir mantık çerçevesinde yapmamız lazım. Bunu rastgele yapmıyoruz. Bunların nasıl yapılması gerektiğine bu videoda herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani eline hiç tornavida almayan birisi dahi bu işlemi yapabilmesi için tane tane anlatmaya çalışacağım. Öncelikle penceremizin şuralarında fitiller var. Görüyorsunuz. Şöyle. Bu fitiller çürümüş mü, çürümemiş mi, sağlam mı değil mi bunlara bakacağız. Eğer bu çürümüşse bu fitilleri şuradan çekip şu şekilde göstereyim. Şuradan çekip çıkarmamız lazım. Ve aldığınız fitilleri de tabii söktüğünüz fitillerden bir parça götürün. Aynı ürünü almaya dikkat edin. O fitilleri yenisiyle değiştirin. Kendinize takabilirsiniz. Gelelim ikinci konuya. Bunu hemen hemen artık birçok videolarda görüyorsunuzdur. Şuradaki ayar kısmı var. Kış modu, yaz modu diyor. Tabii bunu biz çevirdiğimizde direkt kış moduna geçmiyor. İlk önce bunun mantığını anlamamız lazım. Bir alyan yardımıyla sağa ya da sola çeviriyoruz. Şimdi bu ortada. Bu ortada olduğunda e, normal hizası budur. Bunu biz şurada işareti var görüyorsunuz kısımda. Bu işareti şu kısma yani kapının açılır kapanır yani binamızın iç kısmına çevirdiğimizde size göre sağ oluyor. Sağa çevirdiğimde bu ne oldu? Kış moduna geçti. Yani biz bunu bir milim de olsa bu tarafa yaklaştırmış olduk. Biz bunu kapattığımızda bunu sıktığımızda bu iyice kapanıyor. Yani mantığı o. Arada 1 milim oynuyor. O 1 milimle kapıyı, penceremizi ya da kapı da oluyor. Kapı da aynı mantık. İyice sıkmış oluyoruz. Yaz aylarında ne yapıyoruz? Yaz aylarında da bunu tam tersi yöne açıyoruz. İçeriye biraz daha hava gelmesini istiyorsak bunu sıkıyoruz. Gördünüz mü ki sıkmakta daha rahat. Yani şu kapanmada daha rahat. Hiç zor veya baskı uygulamıyorum. Zorluk görmüyorum. Ama bunu bu tarafa aldığımda kapatıyorum. Şuradan sonrası zor oluyor. Niye? Çünkü artık iyice sıkmaya başlıyorum. Pencere iyice kendini kasıyor. Tabii bunu yaparken bununla bitmiyor olay. Başka hangi mevzu var? Bunun karşılığının olup olmadığına bakın. Mesela bizim binamız yeni. Bir sürprizle karşılaştım. Yani bunun en üstü ve en altında karşılığının olmadığını gördüm. O zaman siz bunu istediğiniz kadar kış moduna getirin. Bir anlamı yok. Bunun karşılığı olmadıktan sonra yani şu karşılığı da burası. Onu da göstereyim. Hemen onu da göstereyim. Karşılığı bu. Bu eğer olmazsa siz istediğiniz kadar onu çevirin. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda bunun karşılığı yok. Ya da yukarıda bunun karşılığını koymamışlar. Biz sadece ne yapıyoruz? Bunu kapattığımızda bunu kapatmış oluyoruz. Şu ortadan kapanıyor ama üstten ve alttan özellikle alttan daha fazla soğuk geliyor. Peki bu soğuğu nasıl tespit edeceğiz? Bu soğuğu hemen göstereyim. Bir tane eğer evinizde ateş ölçer varsa şöyle bir ateş ölçeriniz varsa ve bunu body değil obje kısmına alıyorsunuz. İlk önce şu kısma tutuyoruz. 16.17.1 16 şöyle bir daha bakalım. 17 o civarda dolaşıyor. Bir de şu alt kısma tutalım. Direkt fark ediyor. 12.6 şuraya bakalım. Buradan daha çok soğuk geliyor bakın. 7.3
Evet, şura. Özellikle şu alt kısımdan çok soğuk geliyor. Bir de üstte yok. Üste bakalım. Evet, burası da 15. Yani üstte yine biraz geliyor ama alttan ciddi anlamda soğuk geliyor. Ne yapacağız o zaman? Biz burayı muhakkak sıkmamız lazım. O altın aparatını alıp takmamız lazım. O çok büyük bir eksiklik. Evdeki soğuk yerlerinizi de bununla tespit edebilirsiniz. Nereden soğuk geliyor, nereden gelmiyor. Mesela pencerenizi ölçebilirsiniz. Bu şekilde soğuğun geldiği yeri bu ateş ölçerle tespit edebilirsiniz. Diğer bir husus ise penceremizi açıyoruz. Hatta şunu şöyle tam görecek bir şekilde alalım. Gördüğünüz gibi burada karşılığı var. Ama bu bir nebze, bakın görüyorsunuz. Kapatalım. Şuradan sonra sıkma işlemini yani şu uç kısımda yapıyor. Bunu yapabilmemiz için bunun biraz daha aşağı alınması lazım. Bunun tespitini nasıl yapıyoruz? Kolumuz tam orta kısımdayken. Tam orta kısımda olacak kolumuz. Şuraya hemen şunun hizasına bunu koyuyorum. Evet, bunun hizasına koydum. Ve buraya bir işaret atacağım. Buraya işaret atıyorum. Ve bunu bu hizaya getirip hemen onu da göstereyim. Bakın bunu şu hizaya getirip, işaretlediğim hizaya getirip tekrar şuradaki vidayı söküp alt kısımdan vidalamam lazım ki tam oturmuş olsun. Bunu da bu şekilde halletmiş olacağız. Eğer o üstte ya da altta olursa o yukarıdaki gibi ya da aşağıdaki gibi hiç tutmamış gibi olur. Önemli olan onun karşılıkları. Ve gelelim son hususumuza. Görüyorsunuz burada pencere pervazımızın burada mastik ya da silikon da diyebiliriz. Bu çekilmiş, dışarıdaki kasanın kenarından soğuk gelmesini önlemek amaçlı. Benim burada çok çatlak vardı. Gördüğünüz gibi ben buraya çektim. Yenisini çektim. Eğer pencere kenarlarınızda, pervanızlarınızda bu şekilde çatlaklar varsa, mesela şunun gibi açılmalar oluyorsa, buraları sökerek ya da üzerine çekebilirsiniz. Bakın burada şuradaydı. Buradan geriye kadar bu pervaz dışarıya gitmiş ve burası açılmıştı. Ben buraya tekrar mastik çektim aynı renginden. Siz silikon ya da mastik de çekebilirsiniz. Bunu da bu şekilde halletmiş olursunuz. Yani pencerede yapımındaki temel mantık bunlar. Bunlara dikkat ederseniz kış aylarınızı daha sıcak, odalarınızı daha sıcak tutmuş olursunuz. Aynı zamanda enerjiden de tasarruf etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Eğer kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Dilimizin döndüğünce ya da bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.